Herkese merhaba arkadaşlar. Amerika'da hükümet kapanmasında 20 günü geride bıraktık dostlar. Ve veri akışları anlamında ekonomi verileri epey azalsa da siyasi tarafta hareketler son derece yüksek. Sürekli olarak yeni açıklamalar, yeni haberler karşımıza gelmeye devam ediyor. Anlatımlarıma başlamadan önce bu videoda da yine YouTube algoritmalarına karşı, botlara karşı yorum ve beğeni desteklerinizi sizden rica ederek videoya başlamak istiyorum. Sizin destekleriniz benim için gerçekten çok kıymetli. Destek veren herkese de teşekkür ederim. Şimdi piyasalardaki duruma gelecek olursak, her yerde Trump'ın açıklamaları, her ülke hakkında neredeyse Trump'ın açıklamalarını okumaya devam ediyoruz. Öncelikle kendi ülkesinde iç piyasası adına diyelim, hükümet kapanmasının devam etmesi konusunda demokratları sorumlu tuttu ve geçici bütçe tasarısının onaylanması halinde demokratlarla görüşmeye açık olduğunu açıkladı ama işin sonunda onun açıklamaları itibariyle 12. kez yapılan oylamada hükümeti finanse edebilecek tasarıyı geçiremediler ve hükümet kapalı kalmaya devam ediyor. Bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Tarihi bir kapanışa doğru gidiyor Amerika tarafı. Ve bunların dışındaki yeni haberlerde yine Trump'ın açıklamaları, yine Trump'ın söylemleri var. Çin'e yönelik yeni ihracat kısıtlamaları konusu var. Tabi bunların arasına yine şunu da sıkıştırmak lazım. ABD tarafında dün gece açıklanan bir Tesla bilançosu vardı. Bu bilançoda pek de iyi haberler gelmedi. Karlılıklarda, net karlılıklarda, brüt karlılıklarda azalma olduğunu gördüm. Vadeli piyasada satıcılığı gidiyor. Onu da araya sıkıştırmış olayım. Bunların dışında yine Trump'ın bir söylemi var. ABD Rusya'ya petrol konusunda yeni bir yaptırım uygulayacağını açıkladı. Yani velhasılı dünyanın ateşini yükseltmeye devam ediyorlar. Trump Maraş dondurmacısı modunu kullanmaya devam ediyor. Uzatıp çekmeye devam ettiği performansından hiç ödün vermedi. Sürekli olarak Çin hakkında demeçler veriyor. Her gün bir açıklama yapıyor. Biri pozitifse diğeri de negatif bir açıklama oluyor. Yani der ki biz bu Çin'i sarımsaklasak da mı saklasak yoksa sarımsaklamasak da mı saklasak gibi bir duruma geliyor açıkçası. Tabi bunların dışında bir de altın konusu var ki altın konusu önemli. Yatırımcılar merak ediyor. Altın tarafında ciddi satışlar geldi. Altın resmen çakıldı ve bu trend nereye doğru gidiyor? Neden altında böyle bir satışla karşı karşıya kaldı piyasalar dediğimizde? Altın tarafında kar realizasyonları var. İyi maliyetlenmiş, çok düşük fiyatlardan maliyetlenmiş olanlar kar realizasyonları yapıyor. Ki ben bunun örneğini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası içinde verdim. Dedim ki çok uzun süredir altın biriktiriyorlar. Geçen seneye göre altın rezervlerimiz 2'ye katlamış durumda. Son videoda konuştuk bunu. Onlar da biraz daha döviz rezervlerine ağırlık vermeye devam etmeliler bana göre bundan sonraki aşamada. Hani nacizane fikrim olarak bahsettim. Dün bununla alakalı bir haber geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çok uzun süredir ilk kez altın satışı yapmış. 3 ton kadar altın satışı yaptığı söyleniyor. Resmi veriler daha gelmedi. Ama resmi veri olarak verebileceğim bir veri de var. ABD tarafındaki altın destekli ETF'lerde, fonlarda son 5 ayın en yüksek çıkışı gerçekleşmiş. Bu net bir şekilde altında kar realizasyonu dediğimiz durumun yaşandığını gösteriyor. Yani bir trend değişimi var mı? Kalıcı bir düşüş dönemine mi girdik? Bunu konuşabileceğimiz yer ise grafikler. Grafiklere geçtiğimizde bunların hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğim elbette. Bu arada şunu da eklemek isterim. Japonya tarihinin ilk kadın başbakanı adı güzel hanımefendi Takaichi oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Japon Çiller görevi resmen devraldı. Adından da anlayacağınız üzere kendisi son derece muhafazakar bir isim ve bir motosiklet tutkunu. Ve bunun dışında ülkenin mali ve para politikası yönünü tamamen değiştirebileceğine dair beklentiler de var. Bu yüzden Takaichi takibimizde. Ablamıza görevinde başarılar diliyoruz. Piyasaları incelemeye şimdi başlayalım dostlar. Şimdi öncelikle altın tarafından piyasaları incelemeye başlayalım. Altın tarafında yaşanan son düşüş itibariyle elbette ciddi bir düşüş oldu. 5877 bölgelerinden gram altın 5600 bölgesinin altına indi. Bulut bölgelerine kadar temas edebileceği bir hareket alanı içerisine girişti ki bu hareketler çok olağan. Hiçbir zaman piyasalar direkt olarak yukarı şekilde yükselmez. Bir zigzag hareketleri muhakkak gerekir. Daha önceki trendlerde bu defalarca yaşandı. Bu bölgede mesela defalarca yaşandı. Ons altın tarafını açıp öncelikle orayı göstereyim. Bakın haftalık grafikte biz çok ciddi bir yükseliş gördük ons altında. 4320 seviyesini ben size verdiğimde, işaretlediğimde biz 3000 dolar seviyelerindeydik. Daha yukarısında bir direnç çizmedim. Buranın üzerinde kapanışların gelmesiyle birlikte altının yeni trendini başlatacağını ama mevcuttaki trendinin tamamlandığını anlattım değil mi? Ama bu düşünce benim için nihai bir düşüş trendini temsil eden bir hareket mi? Değil. Siz bugün, dün piyasalara baktığınızda
haberleri izlediğinizde, televizyonu açtığınızda altın çok yükseldi, tamam artık altından bir şey olmaz, altını satalım vesaire yorumlarını görmüşsünüzdür. Bundan sonra da göreceksiniz ki aynı yorumcular altın 3900 TL seviyesine düştüğünde de yaptılar. Bakın, videolar en büyük arşivdir. Benim videolarım da burada en büyük arşivdir. Yakın planda göstereyim. Bakın burada altın 3900 seviyesine düştüğünde sizin televizyonda izlediğiniz, YouTube'da izlediğiniz o ekonomistler altın alınmaz, bu seviyeden altına girilmez vesaire yorumları yaptı. Ben de o kadar net bir yorum yaptım ki buradan altın alınır, hatta ben de altın alıyorum dedim. Tam olarak 3900 seviyesindeydi altın. Sonra ne oldu? Altın yükseldi. Buradan devam etti yükselişine. 4500-4600'lere geldikten sonra aynı yorumculardan altın artık alınır yorumlarını okuduk. Bu işler tamamen böyledir. Düşüş görüldüğünde kaçarlar, yükseliş görüldüğünde de tamam artık altın alınır vesaire yorumu yaparlar. Benim takip ettiğim trendde benim burada yapabileceğim yorum nedir dediğinizde, günlükte benim indikatörlerime göre bulut bölgesine doğru yakınsamalar içerisinde gram altın yeni alıcılar için maliyetlenilebilir bir durumda olur. Yani altın yaptığı bu düşüş içerisinde, bu iğne alanı içerisinde altın alımı yapanlar ya da önümüzdeki dönem içerisinde biraz daha aşağıya doğru geldiğinde alım yapanlar bana göre doğru yapanlar olacak. Çünkü ben altında yükselişin devamını bekleyeceğim. Çünkü böyle trendlerde bir düşüş gelir. Bu düşüş geldikten sonra kısmen bir yükseliş gelir. Bazen bunun ikinci bacağı gelir. Bu ikinci bacağında da benim bulut bölgede kabaca 5300 TL seviyelerine tekabül eder. Kademeli olarak alınır. Bu seviye baz alınır. Buradan yukarıya tekrar altın yükselir. Daha da yukarıları hedefler diye düşünüyorum. Bu benim nacizane fikrim. Yeni alıcılar için bir süredir altın alımını önermiyordum. Önermeye başlayabileceğim bir akış içerisine altın ilerliyor. Yani bu süreç içerisinde bir süre daha zigzaglı hareketler gösterebilir ama bu bir trend bitişi, bir düşüş trendinin başlangıcı şeklinde yorumlamak çok yanlış olur fikrindeyim ben. Bakın gümüş tarafında gümüşün ons bacağında bulut bölgesine neredeyse temas ettiği bir hareket gösterdi. Yani alım bölgesi içerisine kadar girdi gümüş. Altından daha fazla düştü. Yani totaldeki düşüşü burada baktığımızda %12'lerde. Benim için makul bölgeye kadar inmiş bir hareket tam bu iğnenin ucunda burada göstermiş. Dün akşam katıl sohbetinde, katıl yayınında da canlı yayında bahsettim. Akşam saat 8.30'da bunları konuştuk. Bu inişlerin gerçekleştiği alan içerisinde burada da fikrimi açıkça anlattım. Bu hareketlerin ikinci bacakları da gerçekleşebilir. Ama ben bu bulut bölgeleri kaybedeceklerini bu ürünlerin düşünmüyorum. Bu bulut bölgeleri iyi bir destek olarak çalışacaktır. Kademeli alıcılar için fırsat olacaktır diye düşünüyorum. Hem altında hem gümüşte. Bana göre benim takip ettiğim ilk trendler tamamlandı ama mevcutta devam eden orta vadeli trendi devam ediyor. Bunu iyi ayırt etmek lazım. Altın grafiğinde tekrar söylüyorum. Haftalık grafikte benim çok uzun süredir anlattığım 4320 bölgesine altın geldi. Burayı aşamadı. Yani yeni trendini başlatamadı. Ama benim inancım globalde devam eden jeopolitik gerilimler önümüzdeki süreç içerisinde de devam edecek. Trump savaşları bitiriyorum vesaire dedi. Maalesef ki bitiremeyecek. Keşke bitirse. Ve ülkelerin parasal gevşemeye başladığı periyotlar içerisinde altın bu trendini bana göre sürdürmeye devam etmeli. Güvenli liman anlamında statüsünde altına ben güveniyorum. Elbette kar alımı noktasında bu alan iyi bir noktaydı. Aşağı doğru inişlerde de yeni alımlar noktasında da bakiyesini artırmak için kullanan yatırımcılar için de iyi alanlar olmaya devam edecek fikrindeyim. Özetle bu yaşanan düşüşlerin ikinci bir bacağı olma ihtimali bana göre var. Bir tık daha aşağıdan altında da gümüşte de ikincil maliyetlenme imkanı karşımıza gelebilir diye düşünüyorum. Altında da gümüşte de benim büyük bir korkum yok. ABD tarafında da büyük bir korkum yok. Yani şu anda büyük bir endişem yok. Çünkü ben bu süreç içerisinde sadece büyük hisseleri ve fiyatlanmamış hisseleri takip ediyorum. S&P 500 bulut bölgesini çok iyi koruyor. Nasdaq keza bulut bölgesini çok iyi koruyor. Henüz bu alanları kaybetmedi. Global trendde herhangi bir bozulum gerçekleşmedi. Bu yüzden kendi adıma benim takip ettiğim, ABD tarafında takip ettiğim hisselerde bir kayıp bu süreç içerisinde yok. Değerlendirdiğim hisseler gayet karlı bir şekilde elimde tutmaya devam ediyorum. Bahsettiğim hisseler Google, Apple ve Meta'ydı en son. Büyüme hisselerinde problemler yaşanabileceğini, en büyük satışların oralarda gelebileceğinden bahsettim. Hatırlarsanız büyüme hisselerinde ciddi düşüşler yaşandı. Önümüzdeki süreç içerisinde o alanlar yine tehlikeli olmaya devam edecek. Bence mantıklı olan ABD tarafında işlem yapıyorsanız
Büyük hisseler, az fiyatlanmış hisseler sizin odağınızda olması lazım. Tabii bunlara çok fazla ilgi duyuyorsanız, bu alanlarda işlem yapıyorsanız katıl sohbetlerine gelip oradaki canlı yayınları oradaki toplulukla beraber dinlemenizi öneririm dostlar. Bu arada şunu da eklemek isterim. Bu videonun sponsoru OKEX.TR borsasına da teşekkür ederim. İç piyasa adına kullandığım, aktif olarak kullandığım bir borsa. Kendileriyle işbirliği yapmaktan son derece memnunum. Ve zaten bu işbirliğini ben onlardan memnun olduğum için, onları tercih ettiğim için gerçekleştirdim. Bunu da söylemek isterim. Dileyenler, kullanmak isteyenler, benimle aynı yolu yürümek isteyenler için video altında kayıt linkleri var. Dileyenler göz atabilir. Tamamen hür irade. Top tamamen sizde dostlar. Borsa İstanbul tarafından da kısaca şunu göstermek isterim. En azından takip edenleri adına, benim takibimde değil ama grafikte benim gördüğüm şey şu: bulut bölgesi teması ve bu 10.188 bölgesini koruması en azından Borsa İstanbul'da bir düşüş yönlü hareketi durduran bir etmen olduğunu söyleyebilirim. Burayı takip edenler TL bazlı endeksin şu bölgesini takip etmesi gerekiyor. Düşüşlerin devamı olacaksa eğer. Ama dolar bazlı grafikte ise çok pozitif bir durum yok. Bu bulut bölgesi altında kalışı Borsa İstanbul'un devam ediyor. Kripto para tarafına geldiğimizde Bitcoin'in son yaptığı hareketler içerisinde günlük periyotta grafiğe şöyle bir baktığımızda son durumu neydi? 104.000 bölgesine temaslar sonrasında 110.600 bölgesi üzerlerine çıkan bir hareket gördük. Hatta bu bulut bölgesinde 113.500 seviyesine kadar Bitcoin ulaştı. Ama burada tutunamadı. Buradan aşağıya doğru yeniden dönüş gerçekleştirdi. Onun en azından düşüşlerin durduğuna dair İşaret vereceği bölge açıkçası tam olarak şu işaretlediğim bölge olacak. Burada tutunması lazım. Pozitif hareketlerin devamı adına ise 113.500 dolar bölgesi, yani bu işaretli alanda günlük kapanış ihtiyacı Bitcoin'in var. Bu trend içerisinde benim söylediğim, anlattığım şey ise basit. Günlük periyotta global piyasalara göre geride kalmış durumda olan bir Bitcoin var. Benzer durum demirbaşlar için de geçerli. Ethereum'da da aynı durum var. Geniş bir bant alanı içerisinde seyrediyorlar. 3969 dolar seviyesi onun direnç alanı. Pozitif bölgesi yine 4200 dolar itibariyle başlayacak. Fiyat bağlamında çok büyük değişiklikler yok aslında son videolar itibariyle. Önemli değişimler yok. XRP'de 2.20-2.65 bölgesi içerisinde dolaşıyor. Bulutun bayağı yakınlaştığını söyleyebiliriz. 2.65 bölgesine tırmanması dahi XRP'de hızlı gidebileceği bir trendi karşımıza getirebilir. Çok büyük detay içerisine girmek istemiyorum. Altcoin'lerin genelinde çok büyük değişimler yok. O yüzden video süresini de uzatmak istemem. Solana'da da benzer durum var. Bulut bölgesi altında hareketleri bunların hala devam ediyor. Destek seviyelerinin ise hala güncel olduğunu, dirençlerin hala güncel olduğunu söylemek isterim. Ekranda gördüğünüz gibi Cardano, Link gibi ürünlerde de durumlar aynı. Ondo'da da durum aynı. Ya da TON'a baktığımızda TON'da da durum aynı. Çok büyük değişkenlikler yok. Bitcoin dominansında ise günlük periyotta yeşil bulut üstünde kalmaya devam ediyor. Hala altcoin'lere bariz bir para geçişi olmadığını buradan da bariz şekilde anlayabiliyoruz. Para hala Bitcoin'e akmaya devam ediyor. Ama benim şurada gördüğüm grafiği size anlatmak isterim. YouTube katıl sohbetinde bunlardan bahsettik. Bu potansiyel hareket alanları içerisinde Tether dominansının buradan aşağıya doğru inebileceği, hatta fake bir kırılım gösterebileceği bir akış karşımızda, önümüzde olabilir. O yüzden kripto para piyasası adına umutları yitirdiğimiz ya da ayı sezonu başladı, daha da kötüye gidiyoruz vesaire diyebileceğimiz bir dönemde olduğumuzu düşünmüyorum. Bunu düşünmememin nedeni global tarafta işler yolunda gidiyor. ABD borsalarında, Avrupa'da işler yolunda gidiyor. Hisselerde önemli kayıplar yok. Endeksler tutunmaya devam ediyor. ABD hükümet kapanmasının 20. gününü aştığımız bu dönemde veriler de gecikmeye devam ediyor. Yani bir enflasyon verisi, bir tarım dışı istihdam verisi vesaire görmüyoruz. Geçen hafta Cuma günü gelmesi gereken bu veriler bu hafta da gelmeyecek gibi görünüyor. Yarın Cuma günü bu verilerin normalde gelmesi gerekiyordu. Ama hükümet açılması yine gerçekleşmeyecek. Bir sonraki haftaya ve belki de bir sonraki haftaya kadar sarkacağı tarihi bir hükümet kapanışı ile karşı karşıya Amerika. O yüzden bu süreçler içerisinde kripto para piyasasında da toparlanma başlamalı. Yukarı yönlü hareketler kendini göstermeli diye düşünüyorum. Kendinizi korumak istiyorsanız eğer,
küçük altcoin'lerden uzak durmaya devam etmek lazım. Çok uzun süredir bunları anlatıyorum. Demirbaş seviyesindeki altcoin'leri anlatıyorum. Bakın KDA diye bir coin mesela en son iflasını açıkladı. Biz bu işi bıraktık, projeyi bıraktık dediler. Sadece bir gün içerisinde %70'lere varan kayıplarla karşı karşıya kaldı insanlar ve bunun benzeri, emsalleri yine karşımıza gelebilir. O yüzden daha güçlü projelere odaklanmak bu noktada önemli. Son aylar içerisinde de zaten durum tamamen bu şekildeydi. O yüzden son söz olarak kendinize dikkat edin. Vadeli piyasalarda kaldıraçlı işlemlere bulaşmayın. Portföyünüzü sepet yapın ve bu sepet sadece kriptodan oluşmasın. Diğer piyasalardan da işlemler yaparak, anlattığım ürünleri takip ederek kendinize daha sağlıklı bir rota çizin ve bunların dışında ilave edebilecek şimdilik benim için başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.